Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Domatesimiz iri iri çiçekler açıyorsa, kocaman domatesler alacağız diye sevinelim mi, yoksa korkmamız gereken bir durum mu var? İşte bu videoda bu konuya ışık tutmaya çalışacağız. İri çiçekler, domatesin 2 veya daha fazla çiçeğinin birleşmesi sonucu oluşur. Bazen bu sayı 4 veya 5 çiçeğe kadar çıkabilir. Genelde Mayıs ve Haziran başlarında tek tük domateslerin üzerinde görülürken en yoğun olduğu dönem Temmuz ayındadır. Haziran ayında yoğun bir şekilde görüyorsanız ve çiçeklerin %30 veya 40'ında bu tarz bir farklılaşma göze çarptıysa o zaman korkmaya başlayabilirsiniz. Çünkü domatesleriniz kimyasal ilacı bile olmayan bir fitoplazma hastalığına yakalanmış demektir. Bu hastalık bahçenizde başlarsa çiçeklerin geneli meyveye dönmez. Ancak geç dönemlerde oluşursa dönebilir. Fakat tadı bozuk, boyutları normalin dışında ve kalitesiz meyveler olur. Domateslerinizde bu tarz bir çiçeklenme görüyorsanız bu çiçekleri mutlaka koparın. Çok fazla çeşitleri olmakla birlikte stolbur veya başka bir adıyla domates fitoplazmozu virüslerden ve bakterilerden farklı ancak en az onlar kadar zarar veren hastalık taşıyıcı böceklerin hücre içi parazitleri olan fitoplazmaların neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık sadece çiçeklerin birleşmesiyle tanınmaz. Ancak bahçenizde bu tarz oluşumlar gözlemliyorsanız bu hastalıktan şüphelenmeye başlayabilirsiniz. Çiçeklenmenin son devresinde domates bitkisi artık normal bir domates fidesi görüntüsünden uzaklaşmaya başlar. Çirkin bir görüntü ortaya çıkar. Fitoplazmalar, rizomların yanı sıra ekili bitki ve yabani otların yumrularında uzun süre yaşayabilir. En yaygın konakçılar arasında tarla sarmaşığı, küsküt, yonca, deve dikeni ve it üzümüdür. Aynı köklerde kış uykusuna yatan yaprak bitleri tarafından yayılır. Ayrıca çekirge ve ağustos böceği de hastalığın yayılmasında etkili olur. Hastalığın yayılması için belli koşulların bahçenizde oluşması gerekir. İlk nesil enfekte çiçeklerin ortaya çıkışı, hastalık taşıyıcı böceklerin aktif olduğu dönemlerde olur. Stolbur enfeksiyonundan sonraki 4 hafta içinde kuluçka dönemi sürer. Bu bağlamda Temmuz ayının son 10 gününden Ağustos ayının ilk 10 gününün sonuna kadar bitkilerin toplu imhası başlayabilir. Yaprak bitlerinin hastalığı bulaştırmadaki etkinliği yaklaşık 2,5 ay sürer. Hastalık gelişimi için uygun alanlar yüksek hava ve toprak sıcaklıklarına sahip alanlardır. Kar ve soğuk geçen kışlar domates stolburunu yayan zararlı böcek vektörlerinin üreme ve göç koşullarını kötüleştirir. Kapalı seralarda yüksek nem, mikoplazmaların gelişme hızını ve aktivitesini arttırır. Kontrol önlemlerine bakacak olursak, hastalıklı bitkiler üzerinde mikroorganizmaları yok eden kimyasal veya biyolojik ajanlar yoktur. Hastalığın yayılmasını önlemek için kontrol önlemleri almalısınız. Hastalığın nedeni belirlendikten hemen sonra enfekte olmuş bitkileri yok etmek gerekir. Çünkü onlardan sağlıklı meyvelerin toplanması tavsiye edilmez ve hastalığın yayılmasının bir kaynağı olacağı için bitkiyi bahçede tutmayı tavsiye etmeyiz. Ancak Haziran sonu veya Temmuz'un ilk günlerinde birkaç çiçek varsa çiçekleri koparın ve durumu yakından gözleyin. Bu tarz çiçekler artmaya başlıyorsa hemen önlemleri almaya başlayın. Bahçenizde bu tarz çiçeklere rastlamaya başladıysanız tüm yabani otları çıkarmak gerekebilir. Çünkü kök sistemleri patojeni biriktirir. Bu dönemlerde ortaya çıkan Ağustos böcekleri de yayılmaya yardımcı olur. Sonuç olarak daha az yabani ot, daha az Ağustos böceği ve az miktarda yaprak biti stolburun yayılması için minimum şans doğuracaktır. Bahçenizde bu tarz bir hastalık baş gösterirse
toprak dezenfeksiyonuna da ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak 3-5 çiçekte birleşme gözlemleniyor ve büyük bir sorun yaşamalıysanız çiçekleri kopartmak yeterli olabilir. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.